Bir zamanlar Sovyetler'de 9 yıl cezaevinde mahkum kalmış bir suç makinesiyken şimdi Rusya'nın paralı asker birliği Wagner'in ve bir şirketler grubunun başındaki isim. Putin'in şefi lakabı takılan bu kişinin tehlikeli biri olduğunu anlamamız da zor değil. Karşınızda Yevgeni Prigojin'in profili. Tam adıyla Yevgeni Viktorovich Prigojin 1 Haziran 1961'de Leningrad'da, şimdiki adıyla St. Petersburg'da dünyaya geldi. Babası Yahudi kökenliydi. Küçük yaştayken babasını kaybetti. Annesi bir hastanede çalışıyordu. Ekonomik zorluklar içinde büyüdü. Üvey babası Samuel Zarkoy kayak yapıyordu. Ondan çok etkilenmişti. Okul yıllarında cross kayağına ilgi duymaya başladı ve üvey babasından kayak dersleri aldı. Artık onun en büyük hayali profesyonel bir cross kayakçısı olmaktı. Bu hayalini gerçekleştirmek için spor okuluna gitmeye karar verdi. Yatılı olarak okuduğu bu okuldan 1977'de mezun oldu. Ama mezun olduktan sonra işler pek de istediği gibi gitmedi. Spor kariyerinde umduğu başarıyı yakalayamadı. Profesyonel cross kayakçısı olmayı hayal ederken hayat onu farklı bir noktaya sürüklüyordu. Prigojin birkaç yıl içinde bir suç makinesine dönüşecekti. 1979'un Kasım ayında daha 18 yaşındayken hırsızlık yaparken yakalandı. Verilen ceza ertelendi ama bu süre zarfında başka suçlara da karıştı. 2 yıl sonra tekrar hırsızlık yaparken yakalandı. Yanındaki birkaç kişiyle birlikte özellikle lüks mahallelerdeki villaları soyuyordu. Onun karıştığı suçlar sadece hırsızlık da değildi. Dolandırıcılık da yapıyordu. Bunun yanında gençleri suça karıştırma gibi suçları da vardı. Yani mafya oluyordu. Soygunlar, hırsızlık, dolandırıcılık ve gençleri suça karıştırmaktan tam 12 yıl ceza aldı. Sovyet hapishanelerinde 9 yıl hapis yattı. 9 yılın ardından cezası affedildi. 1990'da serbest bırakıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra annesiyle beraber pazarda sosisli sandviç yapıp satmaya başladı. Bu onun ilk işiydi ve ileride işleri ne kadar büyüteceğini kendi bile tahmin edemezdi. İleride New York Times'a vereceği bir röportajda o günlerden bahsederken rubleler kısa sürede annemin sayabileceğinden daha hızlı birikmeye başladı diyecekti. Küçük bir sandviç dükkanından sonra birçok yeni işletme açması fazla zaman almadı. O bu başarısını Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra oluşan zamanın girişimci ruhunu takip etmesine bağlıyordu. 1991 ile 1997 yılları arasındaki süreç Prigojin'in yükselişe geçtiği yıllardı. Ünlü bir market zincirinin %15 hissedarı oldu. Ardından şans oyunlarıyla ilgilenmeye başladı. Eğlence mekanları açmıştı. O dönemde Putin bu eğlence mekanlarının denetleme kurulu başkanıydı. İkilinin tanışması da bu şekilde oldu. İlerleyen dönemlerde İnşaat, dış ticaret ve pazarlama sektörlerinde de yer aldı. 1995'te St. Petersburg'da ilk restoranını açtı. Bu restoranda dünya liderlerini ağırladı. Hatta Putin'in doğum gününü kutlamak için seçtiği adres de Prigojin'in restoranıydı. Günümüzde geldiğimiz noktada Prigojin'in pek çok restoranı ve catering şirketleri var. Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla biliniyor. İkilinin sırdaş olduğunu söylememiz mümkün. Tam anlamıyla yakınlık kurmaları 2000'lerin başlarında oldu. Hatta ona Putin'in şefi lakabı takıldı. Putin'in şefi denmesinin sebebi de Putin'in önemli konukları geldiğinde akşam yemeklerinde Prigojin'in ev sahipliği yapması, Putin ve konuklarıyla bizzat ilgilenmesi. 2012'de Rus ordusunun yemek ihalesini aldı. Bu ihaleden kazandığı gelirle internet araştırma ajansını kurdu. Bunun gibi pek çok devlet ihalesi kazanmaya başladı. Mal varlığı giderek artıyordu. Aynı yıl basketbol sahası ve helikopter pisti olan bir ev satın alarak bu ultra lüks malikanede yaşamaya başladı. Bu malikanede yatı ve özel jeti de vardı. 2014'te Donbas'ta savaş başlamıştı. O da bu savaşta Rus güçlerini desteklemek istiyordu. 2014'ün Mayıs ayında bu amaçla özel olarak Wagner paralı asker grubunu kurdu. Wagner birlikleri kısa sürede Afrika, Suriye ve Ukrayna'da pek çok çatışmaya katılacak kadar genişledi. Aslında o yıllarca Wagner bağlantısını inkar etmişti. Ardından bir video ortaya çıktı. Videoda Prigojin bir cezaevindeki mahkumlara Wagner'e 6 ay hizmet ederlerse özgürlük sözü veriyordu. Video hızla yayılınca 26 Eylül 2022'de Wagner'in kurucusu olduğunu itiraf etti. Prigojin, Wagner paralı askerlerini vatansever olarak nitelendirse de insan hakları aktivistleri Wagner birliklerine Ukrayna, Suriye ve Libya'da savaş suçları işlemekle suçluyor. Avrupa Birliği ise Wagner'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini,
doğal kaynakları yağmaladığını, şiddeti körüklediğini, sivilleri sindirmek için paralı asker topladığını ve dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgelerine gönderildiğini açıkladı. Tüm bu suçlamalar karşısında Putin, Kremlin ve Wagner arasında herhangi bir bağlantı olmadığını savunuyor. Eskiden bir sır gibi saklanan Wagner birlikleri artık yeni üyeler kazanmak için reklam panolarını kullanıyor. Görünen o ki artık varlıklarını saklamaya gerek bile duymuyorlar. Prigojin'in kurduğu Wagner grubu Rusya-Ukrayna savaşında son derece önemli bir role sahip. Hatta Rusya-Ukrayna savaşındaki etkisi nedeniyle geçtiğimiz yıl Rusya Federasyonu Kahramanı unvanını aldı. Prigojin, 2017'nin Ekim ayında Orta Afrika Cumhuriyeti ile elmas ve altın gibi madenleri çıkarmak için anlaşmıştı. Muhalif yayınlar yapan bir basın kuruluşunda çalışan 3 gazeteci de Wagner'in faaliyetlerini araştırmak için Orta Afrika'ya gitmişti. Ama gazeteciler Temmuz 2018'de araştırmalarına devam ederken şüpheli şekilde öldürüldü. Cinayetten Prigojin sorumlu tutuldu. 2017'de Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tarafından Prigojin hakkında yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı. Yasa dışı servetinin ise 1 milyar rubleyi aştığı tahmin ediliyor. Hatta Organize Suç ve Yolsuzluğu Raporlama Projesi tarafından yılın en yolsuz kişisi bile seçildi. 2019'da okullara kalitesiz yiyecekler göndermek ve bu yüzden dizanteri salgınına neden olmakla suçlandı. Bu iddiayı ortaya atan kişi ise Rus muhalif Alexei Navalny'den başkası değildi. 61 yaşındaki Rus oligark, eşi, 2 çocuğu, şirketleri ve ortakları Ukrayna'da yaşanan savaşla birlikte Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptırım listesine alınan isimler arasında. Özellikle Prigojin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik yaptırımlar ve seçime müdahale gibi suçlamalarla son bir yıl içinde sık sık gündeme geldi. Adının karıştığı Amerika Birleşik Devletleri seçimleri nedeniyle FBI'ın kara listesinde yer alıyor. Sahibi olduğu 3 şirketle 2016 ve 2018 yıllarında yapılan 2 Amerika Birleşik Devletleri seçimine müdahale ettiği yönünde iddialar var. Prigojin bu iddiaları uzun zamandır inkar etse de 7 Kasım 2022'de Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahale ettiğini ve gelecekte de müdahale etmeye devam edeceğini söyledi. FBI ise başına koyduğu 250 bin dolarlık bir ödülle hala Prigojin'i arıyor. 2020'nin Mart ayında ortaya atılan bir iddiaya göre de 2019'daki seçimlerde Libya başkanlığını kazanması için Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'ye mali destekte bulunmuştu. Prigojin, internet araştırma ajansının kurucusu ve yöneticisi olduğu için bu ajans dolayısıyla yapılan propaganda faaliyetlerinden de sorumlu tutuldu. Geçen yıl Bellingcat, The Insider, Der Spiegel tarafından Prigojin hakkında geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Bu araştırmanın raporları Putin'in şefinin Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya'nın askeri istihbarat adı olan GRU'yla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Açıkçası pazarda sosisli sandviç satarken iş hayatına atılıp inanılmaz bir yükseliş yaparak büyük bir servete sahip olan Prigojin'in bu kadar yükselmesinin sebebi Putin'den başkası değil. Ve şu anda özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Putin'in oldukça işine yarayan, kurduğu troll ordusuyla onu körü körüne destekleyen bir isim. Peki Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde ya da başka bir sebeple Putin'in artık Prigojin'e ihtiyacı kalmadığında, Putin'in sır kutusu olan ve sabıka kaydı hali kabarık olan Prigojin'in akıbeti ne olacak? Bu sorunun cevabını zaman gösterecek. Bir zamanlar Sovyetlerde 9 yıl cezaevinde mahkum kalmış bir suç makinesi iken şimdi Rusya'nın paralı asker birliği Wagner'in ve bir şirketler grubunun başındaki isim. Putin'in şefi lakabı takılan bu kişinin tehlikeli biri olduğunu anlamamız da zor değil. Karşınızda Yevgeni Prigojin'in profili.